Volkswagen Tiguan'la birlikteyiz. Tiguan, kompakt crossover sınıfının şüphesiz en dikkat çekici modellerinden bir tanesi ve son dönemde sizlerin de en merak ettiği, en çok sorduğu modellerin başında geliyor. Bakalım gerçekten Tiguan yeni nesliyle merak ettiğiniz kadar iddialı mı? Gelin hep beraber inceleyelim. Tiguan'ın tasarımı diğer Volkswagen modellerine daha çok benzemiş bence bu neslinde. Çünkü bana sorarsanız Tiguan eskiden daha özgün bir tasarıma sahipti. Fakat bu yeni yüz neticesinde ben Tiguan'ın Passat'a çok fazla benzediğini düşünüyorum. Zaten güncel Volkswagen modellerinin neredeyse tamamı birbirine çok fazla benziyor ama estetik açıdan bakacak olursanız panjurun farın üstünde bu şekilde bir çizgi yapıyor olması kesinlikle güzel ama Tiguan'ın suratının o eski sempatikliğinin olmadığını da söylemem lazım. Tabii Tiguan'ınızın bu kadar güzel görünmesini istiyorsanız mutlaka bu LED teknolojili gündüz farlarına sahip far grubunu almanız gerekir. Tiguan'a profilden baktığımız zaman Volkswagen'in modüler MQB platformunda üretildiği için daha uzatılmış bir gövdeye sahip olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu tabii ki bize daha geniş bir yaşam alanı ve yükleme hacmi olduğu anlamına geliyor. Bakalım nasıl bir yükleme hacmi sunuluyor. Bir kere Tiguan'ın bagajı zaten eskiden de büyüktü. Fakat şu anda 615 litrelik yükleme hacmiyle sınıfındaki en büyük değer olduğunu söyleyebilirim. Qashqai'nin bagaj hacmi 430 litre. Baktığınız zaman burası düzgün olan yapısı sayesinde ve düz yükleme eşiği sayesinde buraya eşyalarınızı kolay bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Ayrıca yedek lastiğin etrafına da birkaç parça eşyanızı koyabilirsiniz. Ama bunlardan daha önemlisi arka koltukları yatırmak istediğinizde Tiguan'da buradaki kol vasıtasıyla arka koltukların sırtlıklarını tek bir hamlede kolaylıkla aşağı indirebiliyorsunuz ve neredeyse düz diyebileceğim şekilde bir zeminin oluşuyor olması da kullanım kolaylığını arttırıyor. Tiguan'ın arka tasarımına bakacak olursak buranın da daha köşeli bir formda olduğunu görebiliyoruz. Eski neslinde özellikle stop lambaları daha yuvarlak bir formdaydı. Şimdikinde ise tıpkı güncel Volkswagen modellerinin tamamında olduğu gibi köşeli hatlara sahip stop lambaları kullanılıyor. Evet, arka sırada sunulan yaşam alanı hakikaten çok ferah. Diz mesafesinin bir karış olduğunu görebiliyorsunuz. Baş mesafesi de kesinlikle çok ferah ve panoramik cam tavandan dolayı tavan biraz alçalmış olmasına rağmen burada yetişkinler kesinlikle çok rahat bir şekilde seyahat edebilirler. Ayrıca çocuklar için de burada belli konfor elemanları sunulmuş. Eski neslinde de burada kalkabilen bir tepsi vardı ama artık kilitlenebiliyor olması, bu şekilde kaldırıp indirebiliyor olmanız kesinlikle daha kullanışlı. Ayrıca kenarından çıkan bardaklık sayesinde de buraya içeceğinizi koyup burada iPad'inizle oynayabilirsiniz. Üçüncü yolcu için burada fena sayılmayacak bir yaşam alanı sunuluyor. Şaft tüneli büyük ama onun kenarlarında ayaklarınızı rahatlıkla yerleştirebileceğiniz alan olması kesinlikle bir avantaj. Ama yine de asıl seyahat etmek isteyeceğiniz koltuk bence sağ ve soldakiler olacaktır. Koltukları ileri geri kaydırarak bagajı biraz daha büyütebiliyor olmanız da Tiguan'ın kullanışlılık konusunda iddialı olduğunu gösteriyor. Artık sürüşe başlayabiliriz. Tiguan'ın iç mekanı için söylenecek ilk şey son derece Volkswagen olduğu. Yani burada kullanılan kumanda elemanları da, onların yerleşimi de, malzeme kalitesi de kesinlikle bir Volkswagen modeli olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Orta konsolun tam ortasında dokunmatik bir multimedya ekranı yer alıyor. Onun altında da kolay kullanılan klima kumandaları var. Bu ikiliyi zaten Passat'tan da tanıyoruz. Passat'tan aşina olduğumuz bir diğer detaysa hemen direksiyonun arkasında yer alan dijital gösterge tablosu. Bu gösterge tablosuna sahip olmak için tabii ki üst donanım seviyelerini almanız gerekiyor. Onun haricinde Tiguan'da standart olarak analog göstergeler yer alıyor. Malzeme kalitesi anlamında üst taraflara dokunduğunuz zaman herhangi bir sorun yok. Yumuşak plastik malzeme kullanılmış fakat alt taraflara indiğiniz zaman buralarda daha çok çizilebilir tarzda sert plastik malzemeler var. Bu da maliyet düşürmek için yapılmış çalışmalardan bir tanesi.
Küçük eşya gözleri konusunda Tiguan kesinlikle cömert. Vitesin önünde gayet büyük bir alan var. Ayrıca onun arkasındaki kapaklı gözün altındaki bardaklıklar da birçok eşyanızı alacak genişliğe sahip. Kol dayamanın boyutları da fena sayılmaz ama çok geniş değil. Küçük eşya gözleri anlamında Tiguan'ın rakiplerinden artısı orta konsolun üstündeki bu kapaklı göz ve yine aynı şekilde direksiyonun soluna yerleştirilmiş olan bu kapaklı göz. Gelelim Tiguan'ın motorine ve sürüş özelliklerine. Kullanmış olduğum aracın kaputunun altında en son Seat Leon FR testinde kullanmış olduğum 1.4 litrelik turbo beslemeli benzinli motor görev yapıyor. Bu motor tam 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor ve Tiguan'da 6 ileri çift kavramalı DSG otomatik şanzımanla birlikte satılıyor. Motorun performansı gayet iyi. Sınıfındaki güçlü rakipler olan Hyundai Tucson ve Kia Sportage'a yakın performans özellikleri sunabiliyor olması bence Tiguan'ın en büyük avantajlarından biri. Motorun şanzımanla uyumu da gayet iyi. Zaten DSG şanzımanın ne kadar iyi özellikler sunduğunu hepiniz biliyorsunuz. Tiguan'da da aynı şekilde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şanzımana isterseniz vites kolu üzerinden, isterseniz de direksiyonun arkasındaki bu kulakçıklarla müdahale edip manuel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sürüş özellikleri konusunda da Tiguan sahibine çok iyi şeyler veriyor. Adeta asfalt üstünde kayarcasına ilerliyor. Ben açıkçası süspansiyon konforunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hatta konforlu olmasının yanı sıra yola da iyi bir şekilde tutunduğunu söylemem lazım. Özellikle virajlarda bunu çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Hem direksiyon isteklerinize iyi cevaplar veriyor hem de süspansiyonlar otomobilin gövdesinin fazla esnememesine ve yola iyi bir şekilde tutunmasına yardımcı oluyor. Tiguan yalıtım konusunda da başarılı. Yol, rüzgar ve lastik sesini içeriye çok fazla almıyor. Gelelim Tiguan'ın yakıt tüketimi konusuna. Tiguan'da kullanılan bu motor performanslı olduğu kadar tutumlu olmayı da başarabiliyor bence. Açıkçası ben bu aracı 4 gündür kullanıyorum ve 170 kilometre mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 8.2 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Ayrıca sabahtan beri açık trafikte kullanırken yakalamış olduğum değer de hemen solda gördüğünüz 7.2. Bu değerler bu boyutlu bir crossover için bence gayet iyi ama daha aşağı düşme imkanı da tabii ki var. Ama şunu da belirtmem lazım. Bu değerlerin yakalanmasında tabii ki Volkswagen grubunun ACT diye adlandırdığı silindir kapama teknolojisinin bu motorda kullanılıyor olmasının da payı var bence. Siz aracı kullanırken hissetmeden 4 tane silindirden 2 tanesi zaman zaman kapatılabiliyor ve bu esnalarda ateşleme yapılmadığı için yakıt tüketimi biraz daha düşürülebiliyor. Sınıfının en yeni modeli olan Tiguan kaliteli. Yaşam ve yükleme alanları da geniş. Sürüş özellikleri ise rafine. Fiyatı rakiplerinin çok üstünde değil. Yani siz benzinli motorlu ve otomatik şanzımanlı bir crossover arıyorsanız Tiguan'ın bu anlamda dört dörtlük bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Ama eğer siz küçük hacimli dizel motorlu ve otomatik şanzımanlı bir kompakt crossover arıyorsanız Tiguan'ın yeni neslinde de bu isteğinize cevap veremeyeceğini bilmeniz lazım. İlle dizel motor ve otomatik şanzıman olsun diyorsanız 2 litrelik versiyona yönelmek durumundasınız ki o da yüksek vergiler neticesinde anlamsız bir fiyata çıkıyor ve mantık sınırlarını aşıyor. Sonuç olarak tüm bu söylediklerimi toparlamak gerekirse yeni Tiguan sınıf başkanı diyebileceğimiz Nissan Qashqai'nin en ciddi rakibi olarak yer alıyor. Görüşmek üzere.